Eşim öldü. Namaz ve oruç borçları var. Maddi durumum hiç yok. Eşimin aylığı da yok. Iskatını yapamıyorum. Ne yapmamız lazım demiş. Evet. Zaten ıskat dediğimiz şey tam olarak o. Yani bir kişinin öldükten sonra eğer borçları var ki bu borçlar ne gibi? İşte oruç borçları gibi, zekat borçları gibi. Oruç borcu derken oruç tutarak değil. Orucun fidyesi. Çünkü bedeli karşılığı olan bir ibadettir oruç. Onun bedeli veya kefaret, yemin kefareti, oruç kefareti, başka kefaretleri olan insanları düşünün. Vefat etti. Vefat ettikten sonra da borçlu olarak gitti. Yani kul hakları vardır. Değil mi? Evet. Borçlu olarak birilerine, Hasan'a, Hüseyin'e, Ahmet'e, Mehmet'e borcu vardır. Kul hakkıdır. Onun ödenmesi. Bir de nedir? Allah hakkı diye ifade ettiğimiz, ondan sonra neler vardır? Uhrevi borçları vardır. İşte biraz önceki saydıklarımız. Bunları düşürmek, zimmetten düşürmek, yani ödeyerek düşürmek şeklinde, düşürme tabirini bilerek kullanıyorum. Iskat budur. Yani ıskatı farklı değerlendirmemek lazım. Bu kişi eğer ölmeden önce vasiyet ettiyse, benim şu borçlarım var ki eşi bildiğine göre biliyor bunları. Mutlaka borçlu olarak gittiğini, mal varlığından bunu ödemesi lazım. Eşinin mal varlığından. Yani geriye bıraktığı mal varlığından. Hani maaşı yok diyor ama acaba ondan miras olarak kaldı mı? Bunu da görmek lazım. Yani bir şeyler bırakmıştır. Maaşı yoktur ama evi vardır veya diyelim ki arabası vardır, arsası vardır belki. Bunlardan öncelikle borçlar ödenmeli. Yani vasiyetler yerine getirilmeli. Kalan mirasçılara taksim edilmeli. Demek ki bakın, miras taksiminden önce borçlarının ödeneceğine dair ne vardır? Bir kural vardır. Evet. Onu da ihmal etmemek lazım. Hiçbir şeyi yok. Mal bile bırakmadı. Ödeyecek de bir imkanımız yok. Bundan sorumlu değildir tabii ki.